Herkese merhaba. Bugün Amerika'da Memorial Day. Aslında her yıl Mayıs'ın son pazartesi günü kutlanıyor. Askeri görev sırasında hayatını kaybeden insanların anısına bir gün bayraklar yarıya indiriliyor. Yani Şehitler Günü diyebiliriz. Ama bunun yanında Memorial Day aynı zamanda yaz sezonunun da başlangıcı gibi bir anlam taşıyor Amerika'da. Hele ki böyle hava bugünkü gibi güzelse insanlar çok mutlu oluyor. İşte dışarılara çıkıyorlar. Şimdi bu şehir tabii downtown kısmındaydım ben. Downtown'dan şimdi sizi çok güzel bir caddede, buranın ikonik caddelerinden birinde East Avenue'de yürüyüşüme eşlik etmeye davet edeceğim. Tabii downtown biraz sessiz, sakin. Burada genelde downtown zaten biraz sessiz Rochester'da. Ama genelde insanlar mekanlarda, işte bahçeli kafeler, bira, şarap yerleri, parklar genelde dolu. Şimdi burası East Avenue'nun başlangıcı. Az önce downtown'da benim favori mekanlarımdan birinde kahvemi içtim. Orası da, o caddeyi çok seviyorum. Bir gün downtown'u gezersek oraya da sizi götürürüm tabii ki. Şimdi buradan East Avenue'nun başından başladık, downtown kısmından. Nereye kadar gidelim? George Eastman Müzesi'ne kadar. Yani George Eastman'ın aslında evine kadar gidelim. Birazdan evlerin başladığı yere kadar gideyim. Orada videoyu devam ettireceğim. Şimdi kanalı aslında nereye evireceğimle ilgili de kafamda bazı düşünceler oluştu. Haftalık bir yürüyüş videosu çekmeyi düşünüyorum. Bu benim ana temam olacak ve işte yürürken düşündüklerim tarzında. Bu da onun bence ilk serinin ilk videosu olacak. Orada da o sıralar kafamdan ne geçiyorsa, ne topik, bu bir popüler kültürde olabilir, gündemde olabilir, tamamen bir merak ettiğim bir konuda kendime sorduğum bir soru da olabilir. Onu konuşuyor olacağım. Şimdi bu arada ilginç bir şey göstereceğim size. Öbür konuya geri döneceğim. Evet, şöyle bir bayrak kilisede asılı görebiliyorsunuz. Yani bununla ilgili her görüşe saygı duyarım. Yani sonuçta ben bir din alimi veya çok dini bilgisi gelişik bir insan değilim ama benim kendi fikrim, her fikre saygı duyuyorum ama benim kendi fikrim bana hoş geliyor. Yani bu kilise herkese kapılarını açıyor anlamına geliyor benim açımdan. Her fikre, her yaşam tarzına. Siz yeter ki inancınızla bize gelin. Kimliğiniz, işte cinsel kimliğiniz, siyasi politik kimliğiniz önemli değil diyor. Çünkü bu olay biraz politize de edilen bir olay. Onun için buyurun diyor. Yani ben açığım her görüşe, her yaşam tarzına, her tercihe. Siz yeter ki kiliseye gelin diyor. Şu sokağın güzelliğine bakar mısınız? Girişindeki şu sütunlara. Evet, böyle bir tema belirleyeceğim demiştim. Konuya geri dönüyorum. Aslında bugün bir süredir düşündüğüm bir tema var kafamda. Bu da özgürlük ve yalnızlık arasındaki ince çizgi. Özellikle bir göçmenin perspektifinden göçmen birisi bir yere göçünce özgür mü hissediyor, yalnız mı hissediyor? Bu sadece göçle ilgili değil. Siz kendi hayatınızda da nasıl düşünüyorsunuz? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İlla ki birileriyle birlikte oluyor olmak aslında
yalnızlık olmuyor mu? Yani yalnızlık değil mi? Mesela az önce dediğim gibi kahve içiyordum. Çok güzel bir hava. Her şey mükemmel. Yanımda 4 tane arkadaş oturuyor ve masada hiçbir sohbet yok. Hepsi telefonlarına bakıyor. Bana çok yalnız geldiler mesela. Yalnız değilmiş gibi gözüküyor ama onun haricinde bir tane adam vardı mesela. Tek başına oturuyordu ama kendiyle konuşuyordu. Yani tabii sesli konuşmuyordu ama kendini dinliyordu. Kendince çok mutluydu, yüzü gülüyordu. Şimdi hangisi yalnız? Neye göre yalnız? Kim daha mutlu? Soru işareti. Şurada Sanat ve Bilim Müzesi var. Güzel bir müzedir. Başka bir perspektiften de bu özgürlük yalnızlık ikilemine şuradan gireceğim. Bu aslında birazcık daha göçmen veya işte başka bir şehre olabilir, yani aynı ülkede de olabilir. Başka bir yere taşınma durumu olabilir veya başka bir ülkeye. Şimdi şöyle düşünün. Mesela tatile çıktınız. Normalde çalışan birisisiniz. Her gün iş yerine gidiyorsunuz. Ve İtalya'ya tatile gittiniz diyelim. Düşünün ki işte her günkü rutininizden farklısınız. O an mesela bir bilgisayarda oturup mail atmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz sokakta yürüyebilirsiniz. İstediğiniz yerde oturup kahvenizi, prosecco'nuzu içebilirsiniz. İstediğiniz yerde fotoğraf çekilebilirsiniz ve müzik çalar bir yerden dans edebilirsiniz. Yani normalde günlük rutininizde yapmadığınız şeyleri orada yapabilirsiniz. Ama öyle bir an gelir ki ya bir sokağa girersiniz, çok güzel. Dersiniz ki ya keşke şu anda yanımda işte şu da olsa, annem de olsa, işte arkadaşım da olsa ve bu anı o da görebilse, o da onunla paylaşabilsem. İşte o an bir yalnızlık durumu, hissiyatı gelir size. Bunu daha çok göçmenler daha fazla yaşıyor. Yani geliyor mesela, tamam, ama sürekli aklında işte keşke şu an sevdiklerim de burada olsa. Bu arada yine haritaya bakarak bulayım. Şimdi ağaçlar o kadar yoğun ki evleri göremiyorsunuz ama o kadar güzel yapılar var ki şu ağaçların arasında. Şimdi ben burada bambaşka bir ülkede, tanımadığım sokaklarda tek başıma yürüyorum. Kimse beni tanımıyor. Kimse benden bir şey beklemiyor. Bu bir yandan inanılmaz özgür hissettiriyor. Sanki sıfırdan yazabileceğim, hatta her gün sıfırdan yazabileceğim bir hikayenin içindeyim. Ama bazen bu özgürlük hissi yalnızlık gibi de geliyor. İşte bu anlattığım şeyden ötürü. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum bu konuda. Şimdi yürürken düşündüklerim diyoruz. Aklıma şöyle bir soru daha geldi şimdi mesela yürürken. Mesela başka bir ülkeye göç ettiğinizde, şimdi genelde böyle bununla ilgili istatistikler de var. Başka ülkeye göç eden insanlar, yani göçmenler özellikle Amerika'da, o ülkenin kendi işte normal bir beyaz Amerikalı'dan, buranın yerli Amerikalısından daha hırslı oluyor para için. Daha da genelde başarılı oluyor. Hem kariyer anlamında hem parasal anlamda. Şimdi bu da şöyle yorumlanıyor. Yani genelde diyorlar ki işte ya biz işte göçmen olarak, göçmenler aslında neleri bırakıp yani neler görmüş geçirmiş ve bu ülkelere gelmişiz. Onun için burada bu özgürlüğün, bu ekonomik gücün, yani çalıştığının karşılığını alabilmenin, işte düşünce özgürlüğünün gibi birçok şeyin kıymetini daha çok biliyoruz. Onun için aslında burada halihazırda yaşayan Amerikalılardan daha şanslıyız. Çünkü gözümüz daha açık. Ve bazı şeylerin değerini, kıymetini daha çok bilerek yaşıyoruz. Şimdi evet, bu perspektiften bu doğru ama şöyle bir nokta var. Buradaki Amerikalılar, yerleşik olanlar
hiçbir şeyi geride bırakması gerekmiyor. Sevdikleri burada, arkadaşları burada. Onlar geride hiçbir şeyi bırakmadan bu hayatı yaşıyorlar. Ama buraya göç eden insanlar ailelerini, sevdiklerini, ülkelerini, kültürlerini geride bırakarak yeni bir dil öğrenerek, yeni bir coğrafyaya, iklime adapte olarak buralara geliyorlar. Böyle birbirine karşı avantajı, dezavantajı var. İşte şu bir Tudorian tarzı bir ev mesela. Yani biraz Alman mimarisini andırıyor biliyorum ama Tudorian. Yani belki mimar izleyen olursa daha iyi bilir. Ben çok aşırı hakim değilim ama genel bilgim doğrultusunda İngiltere'de de yaşamış birisi olarak bunlara Tudorian deniyordu diye hatırlıyorum. Şu mesela daha bir Victorian bir ev mesela. Bu da gotik bir kilise. Bunları en azından ayırt edebiliyorum. Şu caddeler çok güzel. Çok güzel bir mahalle burası dediğim gibi. Çok yaşanması bir yer. Tabii insanlar buralara geliyor. İşte ne hikayeler var yani burada ne hayatlardan, işte savaşlardan çok girmeyeceğim ama işte farklı yönetim biçimlerinden, baskıdan, birçok şeyden kaçıp buralara gelen insan var. Ve herkes geride bıraktığı şeyi tabii ki değerini biliyor ama bizim gibi değil aslında. Yani bizden daha çok burada zorunlu olarak, yani en çok üzüldüğüm nokta o. Yani buraya seçeneği olmayarak gelen insanlar. Bizim tabii ki seçeneğimiz var. Biz buraya zorunluluktan değil, bir istekle geliyor. Yani kendi isteğimizle geliyoruz. Arada çok fark var. Öyle insanlara da ben çok saygı duyuyorum. Evet, George Eastman Museum. Burası da George Eastman'ın evi. Bugün kapalı, tatil olduğu için. Sağdaki evleri de size bir göstermek istiyorum. Önce George Eastman'ın evine bir gidelim. Sonra şöyle bir ileriden sağa dönüp yavaştan videomuzu da oralarda bitirelim. Kuş sesleri o kadar güzel geliyor ki. Evet, burası Kodak'ın kurucusu George Eastman'ın evi. Aynı zamanda şu anda bir fotoğrafçılık müzesi. Mesela bu bana işte İtalyonet, birazcık Fransız mimarisini, biraz Roma mimarisini andırıyor. Pencereler yine böyle İtalyan mimarisi. Karışık bir mimari bence bu ev. Bilmiyorum, yine bir mimar izlerse eğer videoyu, bu evin mimarisi hakkında bilgi verirse sevinirim. Şöyle çok geniş bir arka bahçesi de var ve buraya belki ayrı bir gün geliriz eğer çekime izin veriyorlarsa. Fotoğrafçılıkla da ilgilenen birisi olarak burayı size gezdirmek isterim. Yani inanılmaz bir ev burası. Şöyle birazcık çitleri aşmadan göstereyim. Muhteşem bir bahçesi var. Şu orta avluda. İçi çok güzel. İnternetten belki bakabilirsiniz.
yavaştan videoyu sonlandıracağız. Buraya kadar eğer benimle yürüdüyseniz çok teşekkür ediyorum. Haftaya New York City'ye gideceğim. Oradan güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Yine böyle sohbet ve yürüyüş formatında devam edecek şekilde. Orada bir 4 gün kalacağım. Şuradaki evleri de size göstereyim. Belki ben de buradan, hava çok güzel, eve hemen gitmek istemiyorum. Bir az önce bahsettiğim mahalle olan Neighborhoods of the Arts'a giderim, bir bira içerim diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Bu format haftada bir gün olacak şekilde devam edecek. İzlerseniz, takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Bu aslında kanalın bir yolculuğu da olacak. Şu an çok başındayız yolun. Beraber böyle dediğim şekilde daha farklı, daha güzel yürüyüş rotaları, daha farklı konular. O gün aklımda ne varsa, gündemde ne varsa konuşacağımız bir format olacak. Westminster. Bir an Londra'da şey yaptım, hayal ettim kendimi. O kadar zaten yani işte İngilizler yapmış arkadaşlar. Doğu Amerika, Kuzey Doğu Amerika özellikle. İşte şu kiliseydi zaten gördüğünüz zaman sanki İngiltere'desiniz yani. Zaten İngiliz bayrağı da var orada. Kilisenin önünde asılı bakın. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.